Elbiseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı sizler de her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Modelimiz için her türlü sorularınızı yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Modelimizin ayakta duruşu bu şekilde. Bitmiş, örülmüş hali bu şekilde. Bir kere de başlıyoruz, örüp bitiriyoruz. Sonrasında dikilip bu hale geliyor patiğimiz. 30 ilmek atarak şişime başladım ben. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayısını ve sıra sayılarını arttırabilirsiniz. Şu haroşa sıralarımız bakın parmak uçlarına kadar haroşa olarak ördüm. Hiç artma, eksiltme yapmadan ilmek sayısında. Sonrasında bir ters bir düz lastik örgüye geçtim ve patiğimizi bitirmiş olduk. Gerekli malzemelerimiz 3 mm şiş, 2 renk patiklik ip, bir de iğnemiz var. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimize, şişimize ilmek atarak başlıyoruz. İpi boynuma atarak örüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Toplam 30 tane atalım. Şişime 30 ilmeğimi attım ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman. Diğer ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Burası örgümün ters yüzü. Böyle ters olarak örüyorum ilmeklerimi. İlmeğimi aldım, ipi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bir ilmek kalana kadar böyle örelim. Son ilmeğimiz her zaman düz olarak örüyoruz ki kenarları düzgün çıksın diye. Şimdi bakın örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Her zaman ilk ilmeği örmeden son ilmeği düz olarak örüyorum ben. Şimdi diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yani örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Haroşa örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Bu şekilde toplamda 18 diş haroşa sırası olana kadar birlikte örelim. 19. sırayı birlikte öreceğiz. Evet, toplam 18 diş haroşa sırası ördük. Bakın şu sıralarımızı sayıyoruz. 18 adet ördük. Şimdi 19.'yu örerken birlikte öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Diğer iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Diğer iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bakın bu şekilde 3 tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Sonrasında tek tek örmeye devam ediyorum. 7 tane ilmek kalana kadar böyle tek tek örelim. Bu eksiltmeyi hiç de yapmayabilirsiniz de size kalmış. Böyle 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kalana kadar geldik. Şimdi 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmek de bu taraftan eksiltmiş oldum. Yani 30 ilmekten 3 buradan 3 buradan 6 tane ilmeğimizi eksilttik. Bunu da düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde 6 ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Yani 24 tane ilmeğimiz kaldı. 24 ilmeğimizle devam edeceğiz. Şimdi beyaz rengimize geçelim. Burada artık turuncu rengimizi bırakıyoruz ve beyaz rengimize geçiyoruz. Şöyle bağlayalım. Makasımızla diğer rengimizi keselim. Bir kez de bu şekilde bağladım. Şimdi beyaz rengimize geçtik. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim.
Diğer ilmeklerimizi de yine ters olarak örelim ve böyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde beyaz rengimize geçmiş olduk. Şimdi burada ilk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Bir sonrakini düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünde böyle bir ters bir düz böyle lastik örgümüzü kurmuş olduk. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeğim ters olarak görünüyor. Ters olarak örüyorum. Bir diğeri düz. Düz olarak örüyorum. Ters görünenleri ters. Düz görünenleri düz olarak örüyorum. Yani ilmekleri önde ve arkada görüldüğü gibi örelim. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar bakın bu şekilde bir ters bir düz lastik örgümüzü örelim. Evet, bakın böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördük. Şimdi sizlere sayı vermek istiyorum. Bakın şöyle şu düz örgülerin şöyle şu sıralarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 11 sıra örmüş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın şu kısmı. Bu kısmı zaten biraz kısa olacak. Şimdi böyle örgünün arka yüzündeyim şu an. Arka yüzünde ilmekleri 2 2 böyle ters öreceğim. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son bir ilmeğimi de 2 kez ters olarak ördüm. Şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum. Hem dikmek için kullanacağım. Şöyle patiğimizi bakın böyle bitirmiş olduk. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, şimdi bebek patiğimizin dikim aşamasına geçelim. Öncelikle bakın parmak uçlarına kadar ben şu haroşa örgü kısmını ördüm. Sizler de o şekilde yaparsanız böyle bu şekilde çok güzel olacaktır. Şimdi dikmeye başlayalım. İğneme ipimi geçirdim ve şöyle bakın şuralardaki ilmeklerin şöyle bir atlayarak alıyorum. Bakın bir atlıyorum, bir diğerini alıyorum. Bu şekilde iğnemi alıyorum. En sonuncuyu da aldım. Böyle şöyle çekiyorum ipimi. Bakın böyle çektim. Şöyle ucundan sabitledim. Şöyle şu bakın uç kısımlarından böyle birkaç kez şöyle iğnemizle dikebilirsiniz. Şimdi buradan şöyle dikmeye başlıyorum. Tersinden dikiyorum patiğimizi. Böyle iç kısımda kalan ilmeklerimizi alarak sadece şu beyaz kısmına dikelim. Sonrasında diğer turuncu rengimize geçeceğiz. Evet, bakın şu beyaz kısma kadar diktim. Şimdi şu arka kısmını dikelim. Orayı ben şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle kıvıralım. Tam şöyle ortasını bulalım. Şuradan başlıyorum. İsterseniz direkt de dikebilirsiniz. Yine bir ilmek atlıyorum. Burada da bir büzme işlemi yapacağım. Şöyle iki ucu şöyle tutalım. Böyle bağlayalım sıkıca. Şimdi böyle iki ucu bakın eşit oldu. Birbirine böyle dikerek ilerleyelim. Şöyle şu baş kısma kadar dikelim. Evet, topak kısmını da bitirdik. Şimdi
şu turuncu kısımdan istediğimiz yere kadar şöyle dikelim. Evet, dikim aşamasını tamamladık. Şöyle 8. diş haroşa sırasına kadar da bu kısmını diktim ben. Şöyle çevirelim. Bakın böyle şu şekilde çevirmiş olduk. Şu topuk kısmını göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, hiçbir sivrilik yok. Böyle bir ovallik oluştu. O da ayakta bakın böyle çok güzel duruyor. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir de bu patiğimizi ayağımıza giydireyim. Ben sizlere göstereyim. Bakın böyle. İsterseniz pomponla, isterseniz çiçekle, bir gülle de süsleyebilirsiniz. Bakın şöyle. Bu şekilde. Bu da pomponsuz haliyle bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.